Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda böyle güzel bir şey yaptım. Şöyle bakalım. Hemen açıyoruz. Karpuzlu gözlük kılıfı yaptım. Şimdi nasıl yapılacağını sizlerle de paylaşacağım. Ama önce malzemelerimize bakalım. Kırmızı ip olarak Meko Pırlanta'nın 6741 numaralı kodlu ipini kullandım. Yeşil olarak da yine Meko Pırlanta kullandım. 3267 kodu. Böyle siyah koton bir ip kullandım. Ve beyaz ipimde Gazal Baby Cotton. Diğer malzemelerimiz tığ olarak da 2,5 milimetrelik bir tığ kullandım. Makasımız mevcut. Ve böyle bir çıt çıtımız. Artı bir anahtarlık ve iğnemiz mevcut. Tabii en önemlisi gözlüğümüzü koymak için böyle bir gözlük lazım. Hemen şöyle bakıyoruz. Gözlüğümüzü nasıl koyuyoruz? İsterseniz bu şekilde koyabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Ama ben şöyle dışarıda saplarını sevmediğim için içine şöyle bir şey yaptım. Buradan gözlüğümüzü takıyoruz. Dolayısıyla bana göre çok daha sağlam oluyor. Ve hemen kapatıyoruz. Bu şekilde isterseniz çantanıza takabilirsiniz. Aksesuar olarak da çantanızda kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Kırmızı ipimizle başlıyoruz. Ben 7 zincir çekiyorum. İsterseniz sihirli halkayla da başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bir halka oluşturuyorum. Halkanın içine başlangıçtaki çekmiş olduğum 3 zincir dahil olmak üzere 20 tane ikili trabzan örüyorum. İkili trabzanımızı ördük. Hemen ilk zincirin tepesine bu şekilde batıp bu şekilde çekiyorum. Sonrasında tığımı çevirip 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Böyle yaptığınız zaman da buradaki zincirde trabzan gibi görünecektir. Ve dibine bir trabzan daha yapıyorum. Bu sırada toplamda bu kenardaki zincir dahil olmak üzere 40 ikili trabzanımız olacak. Yani birinci sırada 20 idi. Her sıraya, her trabzanın tepesine 2 ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve aynı yere 2. Sonra yanındaki trabzanın tepesine 1 ve hemen yanına 2. Tekrar 1 ve 2. Her trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 40 ikili trabzanımız olacak. 40 ikili trabzanımız oldu. Şimdi yine en baştaki zincirin tepesine batıp birleştiriyoruz. Ve tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu sırada iki trabzanın tepesine 2 tane yapacağız. Öncelikli olarak batmış olduğumuz yere bir daha batıyoruz. İkinci ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Sonrasında yanındaki trabzana 1, sonraki trabzana 1 ve buraya 2 ikili trabzan yapacağız. Aynı trabzanın tepesine 2 tane yapacağız. Ama bu sırada bir de siyah ipimizi de birleştirmeye başlayacağız. Şimdi kırmızı tığımızı aldık. Yani isterseniz siz bu karpuzların bu kısmını iğneyle sonradan da dikebilirsiniz ama böyle örünce çok daha güzel oluyor. Hemen aynı yere, çünkü burada 2 yapmıştık bir trabzanın tepesine, sonra bir ayrı. Yani bir trabzanın tepesine 2 tane, sonra 2 tanesini tek yapacağız. Şimdi burada birinciyi yaptık, ikinciye ipimizi aldık. Öncelikli olarak şöyle bir siyah ipimizle yapıp bırakıyoruz. Şimdi kırmızı ipimizi aldım. Buradan bu şekilde yaptım. Sonra trabzanımızı çekiyorum.
Ve trabzanın 2 tane ikili trabzan olacağı için birini bir kere siyahla çekiyorum. Sonra siyah ipimi bırakıyorum ve kırmızıyla çekiyorum. Sonrasında yine yanına, bu arada siyah ipimi bu şekilde içinden geçiriyorum. Bu tepelerinin de kırmızı olması için siyahı 2 kere geçirmiyorum. Sadece bir kere geçiriyorum. Şimdi bir sonrakinde daha iyi anlayacağız. 2. Şimdi yanındaki trabzanın tepesine 1, 2 ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi yanındakine yapıyorum. 1 ve şimdi siyah. Bunu da keselim bu arada, bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi arka tarafta gayet temiz oluyor bu şekilde yapınca. Şimdi tığımızı aldık. Burada yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bunu bu şekilde çekiyorum. Ve bu şekilde alıp sonrasında hepsini birlikte çekiyorum. Ve hemen yanındaki trabzanın tepesine ipimizi bu şekilde tutup batıyorum. Şimdi 1, 2, buraya tekrar 1. Bir tane daha beraber yapalım. 4. Bu trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağız ama bir tanesini siyah yapacağız. Hemen siyahı çekiyoruz. Ve yanına ikinci ikili trabzanımızı kırmızıyla örüyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım. Sıramızın sonuna geldik. Yine sıramızın sonunda hemen bir tane siyahımızı da yapalım. Bu şekilde çekiyoruz ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu sıramız bitti. Yine siyah ipimizi yukarıda birlikte yapacağız. 1, 2 ve 3. Bu sırada da bir trabzanın tepesine 2 tane trabzan, 3 trabzanı da boş, yani tek tek yapacağız. 1, buraya 2 tane yaptık. Yanındaki trabzana 1, 3, sonrasında buraya siyahla yapıp buraya 1, 2 oldu. Üçüncüyü de siyahla yapıyoruz. Burada da tam ortalarına gelecek şekilde siyahla yapacağız. Şimdi yanındaki trabzana, şimdi buraya 1, 2 tane yaptık aynı trabzanın tepesine. Sonra tek tek 1, 2, 3. Şimdi bu trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bu sıra bu şekilde devam edecek. 3 tanesi tek, bir tanesi ikili şeklinde. 2 tane yaptık. 1, 2 ve 3. Şimdi buraya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tam ortaya geldiği için 2 tane ikili trabzanın birisini de siyahla yapıyoruz. İkincisi siyah oldu. Tekrar 1, 2, 3. Bu siyah ipimiz de burada gitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi arkası inanılmaz derecede temiz bir şekilde devam ediyor. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Sıramızın sonuna yaklaştık. Tekrar 1 ve burada tığımızı ipimizi almıyoruz. Bu şekilde bir kere siyah ipi ve sonra ikisini birlikte çekip siyahı bu şekilde çekiyoruz. Ve buraya bir tane daha tekli yapıp sıramızı tamamlıyoruz. İpimizi de yine şu şekilde yukarıya alalım. İsterseniz siyah iple işinizi burada bitirebilirsiniz ya da bir sıra daha karpuz çekirdeklerini yapabilirsiniz.
Ben bunda bir sıra daha yapacağım. Bunda 2 tane yapmıştım. Bu sefer 3 tane. Bu sırada da yapacağım. Yani bir sıra daha siyahı yapmış olacağız. Hemen yine 1, 2, 3. Burada 3 tek bir çiftti. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Hemen ilkini çift yapıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 ve 4. Beşinciye çift yapıyoruz. Aynı yere 2 trabzan yapıyoruz. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. Yine böyle tam ortalara doğru karpuz çekirdeğini yapacağız. 1, 2, şu kısma karpuz çekirdeğimizi yapalım. 2, burada tığımıza tekip alıyoruz. Siyahımızı çektik. Bir kere çekip ikinciyi kırmızı ipimize çekip siyahı bu şekilde çekiyoruz. Şimdi ne oldu? 1, 2, 3, 4 tane tek ve 5. çift yapıyoruz. 4 tek bir çift şeklinde bu sıramızı da tamamlayalım. Buna da az kaldı. 4 tek bir çift yaparak bitirdik. Hemen son kısmı da karpuz çekirdeğimizi yapalım. Ve ipimizi burada tepeye alarak şu kısımda birleştirelim. 1, 2 ve 3. Artık siyah iple işimiz bitti. Siyah ipimizi kesiyoruz. Şöyle birazcık kesip içinden geçirmeye devam edeceğim. Bu sırada artık herhangi bir artırma yapmıyoruz. Her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Her trabzanın tepesine bir ikili trabzan yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Kırmızımızı da bitirdik. İpimi de kestim. Kırmızıyla artık işimiz bitti. Şimdi beyaz ipimizi alıyorum. Buradan başlıyoruz. Bu sırada da yine hiç artırma ya da eksiltme yapmadan sadece sık iğne yapacağız. 2 sıra boyunca. Bir zincir çektim. Bu kırmızı ipimizi de içinden geçirelim. 2 sıra boyunca sık iğne örüyoruz. Artırma veya eksiltme yok. Bundan sonra herhangi bir şekilde artırma ya da eksiltme olmadan sık iğne ile devam ediyoruz. Şu iplerimizi de keselim, arka kısmı temiz olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığımızda arka kısmı aşırı temiz oluyor ve ben bu şekilde daha çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok farklı içeriklerle tekrar karşınızda olacağım. Tabii daha videom bitmedi. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Her trabzanın tepesine bir sık iğne şeklinde ilerleyelim. 2 sıra sık iğne ördüm. Artırma ve eksiltme yapmadım. Ve şuradan birleştirip ipimizi keselim. Şimdi son sıramıza geldik, yeşil kısmına. Burada da yeşil ipimizi alıyorum. Yine bir sıra yeşil iple sık iğne yapacağız. Eksiltme ve artırma yapmadan, sonrasında da en son sırasına geçeceğiz. Her sık iğnenin tepesine bir sık iğne örerek ilerliyoruz bu sırada. Şunları da keselim. Ve bu şekilde bu sıramıza da devam edelim. Sık iğnemizi ördük. Bir sonraki sırada bu kısım toparlanacak. Şimdi burada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 zincir çekip buraya batıyoruz. Ve sık iğne ile devam ediyoruz. Birleştiriyoruz. Normal şartlarda bu tarafa gitsek böyle düz sık iğne olur ama biz ters sık iğne yapacağız. Yani geriye doğru geleceğiz. Artık kenar kısmını yapıyoruz. Yine her sık iğnenin tepesine bu şekilde kenar sık iğnesi yapıyoruz. Şu kısım şöyle arka tarafta kalacak. Bir sonraki sık iğne. Çünkü bu içeride gözlüğümüzü takacağımız kısım olacak. Her sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bu kısmı bitişe 3 sık iğne kala yaptım. Bitişte de göstereceğim zaten 3 tane sık iğne sonrasında da diğer tepe kısmını yapacağız. Ne yapıyoruz? Geriye doğru gidiyoruz. Her sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne örüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Sadece tersten örüyoruz. Gördüğünüz gibi bu sırada da düzeliyor. Şimdi son kısma geldik. Gördüğünüz gibi ters sık iğne örmemiz bitti. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip hemen bu kısma batıyoruz. 7 zincirimizi çektik. İpimizi şöyle bir kesiyoruz. Ben aparatımı bu şekilde geçiriyorum. İsterseniz anahtarlık aparatları da var ama onlar çok sağlam olmayabilir gözlük konulacağı için. İpi kestim. Anahtarlığımın aparatını buraya koydum. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. Hemen bir sonraki sık iğneye, hatta direkt tepesine batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyorum. İpimizi de içinden yok edelim. Bir buharlı ütüyle üzerine geçtikten sonra herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Hemen ölçelim. Siz elinizdeki iplere kadar nasıl yapacağınızı en azından belirlersiniz. Şuradan bakıyoruz. 17. Tam 17 santim. Yani siz ipiniz kalınsa bir sıra eksik yapabilirsiniz. Biraz ince bir ipse bir sıra fazla yapabilirsiniz. Kendiniz ipinizin ve elinizin yapmış olduğunuz tığ ayarına göre ayarlayabilirsiniz. 17 santim. Hemen gözlüğümüzü takalım. Buradakini çıkartıyoruz. Pardon, şöyle tas taktık. Buradan takıyoruz. Ve şuraya da tam şu kısmı, şu orta kısma da bu çıt çıtları dikiyoruz şu şekilde. Ki herhangi bir düşme vesaire olmasın. Şimdi şu buradan zaten düşmeyecektir takılı olduğu için. Şimdi de şu kısmı yapalım. Siz buraya farklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Ben yine yeşil ipimi kullanacağım. Bu şekilde oluyor. Şöyle 1, 2 oldu. 3 ve 4. Tunus işi yapacağım burada. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu kısımlardan 1, 2 ve burada ikili alıyorum. Hep 4 tane olacak. 1,
2, 3, 4. Dediğim gibi siz bu kısmı farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde tonus işi yapıyoruz. Bir sıra daha beraber örelim. 1, hemen yanındakine 2, bir sonrakine 3 ve burada bir değil de şöyle ikili kısım alıyoruz, çekiyoruz. Sonra tek tek hepsini örüyoruz. Yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim. Ve sap kısmımızı da ördüm. Hemen kaç santim olduğuna bakalım. Siz gene dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle 24 santim, 23 santim kadar bir sap kısmını ördüm. İsterseniz daha da uzatabilirsiniz ya da daha da kısa bırakabilirsiniz. Bir sıramızı daha son kez birlikte örelim. Tığımızda ipimiz 1, 2 ve 3. Sonra hepsini birlikte bu şekilde tek tek çekiyoruz. Bir sıra daha yapalım. 24 santim oldu bu arada bu da. Ve ipimizi şöyle biraz keseceğiz. Bu alt kısmıyla dikeceğim. İğnemize ipimizi takalım. Şimdi buradan hemen şöyle çeviriyorum. Ve kısımdan dikiyorum. Tam böyle uç kısımdan birleştirip dikiyoruz. İpimizi yine iç kısmı çekelim. Kalan kısmı da şöyle keselim. Hesap kısmımız da bitti. Gözlük kılıfımız görmüş olduğunuz gibi bitti. Hemen tekrar gözlüğümüzü takalım. Bu şekilde. Ve sadece tek yapmamız gereken şuraya bir çıt çıtımızı dikmek. Onu da tam bu orta kısmına kendiniz işaretlersiniz. Bu şekilde dikersiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir gözlük kılıfımız oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.